Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER'in Avrupa Birliği desteğiyle sürdürmekte olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı ışığında herkes için temiz, uygun fiyatlı ve güvenli elektrik projesi kapsamında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu konuda bize bugün eşlik eden alanında son derece yetkin uzman bir arkadaşımız Doktor Okan Yardımcı. Okan Bey, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Enerji Dönüşümü Dairesi'nde Çevresel Piyasalar ve Alternatif Yakıtlar Grup Başkanı olarak çalışıyor. Kendisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden petrol ve doğalgaz mühendisliği alanında lisans, Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk alanında yüksek lisans ve yine Hacettepe Üniversitesi'nde finans alanında doktorası var. Bu eğitim setiyle birlikte baktığımızda meselenin tamamına hakim bir müktesebatın olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Okan Bey'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda 2006 yılından bu yana farklı dairelerde, farklı sektörlerde çalışmış olması da Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında en kapsamlı bilgileri verebilecek isimlerden birisi olarak karşımıza çıkartıyor. Geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum Fakir Bey bu nazik davetiniz için ve de tabii bu tecrübeye bir de sizinle birlikte çalışma şansı aynı kurumda, aynı çatı altında ve şimdi de sektörde masanın diğer tarafında başarılı çalışmalarınızı çok keyifle halen öğrenmeye devam ederek takip ediyorum. Ben de sizinle birlikte çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Heyecanınızı her zaman hissettim ve ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların çıkarttığı sonuçları görmekten de bahtiyarım. Çok sağ olun. Şimdi bugünkü konumuz Avrupa Yeşil Mutabakatı. Öncelikli olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir? Ondan başlayalım. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın kapsamında ne var? Enerji sektörü bunun neresine oturuyor? Enerji sektörü içerisinde elektrik sektörü ve onun da özelinde şebekeler ve elektrik dağıtım sistemi Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içerisinde nasıl bir çerçeveye oturuyor, ne anlatıyor bize? Öncelikle buradan başlayalım Okan Bey. Çok güzel bir soru. Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir? Aslında tek bir düzenleme değil. Yani bir günde çıkmış bir yasadan bahsetmiyoruz burada. 2019 yılının Aralık ayına geldiğinde Avrupa Birliği'nin kendi sanayi, enerji, ulaşım, ticaret, finans alanlarında bir seri düzenleme planladığını görüyoruz. Ve 2020-24 yılları arasında da bu düzenlemeleri adım adım sıraladı Avrupa Birliği. Bunlardan en önemlilere değinelim. Aslında o zaman bu çatı düzenlemeyi, bu çerçeveyi çok daha iyi anlayabiliriz. Birincisi Fit for 55 dediğimiz 2030 yılına geldiğinde Avrupa Birliği 1990 yılındaki emisyon değerlerini %55 oranında azaltmayı hedefledi. Yani 1990'da 100 birim emisyonum vardı diyor. 2030'a geldiğimde 45'e indireceğim. Emisyon dediğimizde sera gazı emisyonları en önemlisi tabii ki karbondioksit. Ama bunun yanında sıra diğer sera gazları da karbondioksit eşdeğeri cinsinden 100 birimi ben 45 birime indireceğim ki iddialı bir hedefte. Ne durumda şu anda o hedef? Hedefe uyduklarını görüyoruz ve hemen bunun akabinde bununla birlikte 2050 yılına geldiklerinde de ikinci önemli düzenlemede bu zaten net sıfır hedefi. Yani 2050'ye geldiğimizde mutlak sıfır değil net sıfır. Ne demek net sıfır? Yani emisyon yaymaya devam edecek sanayi kuruluşları ancak yutak alanlarla bir takım orman yatırımlarıyla, karbon yakalama teknolojisiyle bu karbondioksit tekrar bir şekilde depolanacak, elimine edilecek, offsetlenecek, dengelenecek. Dolayısıyla net sıfır hedefi de bu. Üçüncü önemli düzenleme özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra 2022 yılında şunu söylediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin Repower EU adıyla elektrifikasyon ön plana çıktığını, hatta çok iddialı, daha iddialı bir yenilenebilir hedefiyle sistemdeki yenilenebilir oranının %70'lere ulaşmasını hedeflediklerini, tabii bununla birlikte elektrikli araçların hızla yaygınlaşması, dolayısıyla elektrifikasyon ön plana çıktığını, tabii bütün bunların şebeke yatırımları anlamına geldiğini görüyoruz. Şebekelere etkisi ne olacak o zaman? Artık şebekeler bambaşka bir hal oluyor. Yani teknik altyapı olmaktan daha stratejik bir altyapı haline döndüğünü görüyoruz şebekelerin. Burada artık esnekliğin ön plana geldiğini, elektrikli araçların daha yaygın hale geldiğini, şebeke ölçekli depolama ihtiyaçlarının olduğu. Çünkü yenilenebilir enerji dediğimiz şey kesintilik problemi olan kaynaklar. Rüzgar esiyor ama
esmediği dönemler de olabiliyor. Güneş ya da daha doğru bir ifadeyle ışınım var ama olmadığı ya da azaldığı dönemler de olabiliyor. Dolayısıyla bu kesintilik probleminin ortadan kalkabilmesi için özellikle şebeke ölçekli depolamanın entegrasyonu, şebeke yatırımlarının hızlanması çok çok önemli. Çünkü en pahalı enerji nedir dersek aslında olmayan enerji. Hatta onun tam tabiri olmayan elektriğin bedeli, value of lost load, Evet. en pahalı enerji. Dolayısıyla bunu çok yakın zamanda İspanya yaşadı bir elektrik kesintisiyle. Ülkemizde 31 Mart 2015'te yaşanmıştı. Ülke genelinde bir kesinti. Yani bir saatlik bir kesintinin maliyetini hakikaten tahmin etmek çok çok kolay değil ama çok ciddi bir maliyet yaratacağı kesin. Dolayısıyla bu enerji dönüşümünde şebekelere çok ciddi bir yük geliyor. Aslında enerji dönüşümünün ana omurgası diyebiliriz elektrik şebekesine. Teşekkürler. Tabii bu elektrik şebekelerine yönelik yeşil mutabakatı daha ayrıntılı olarak değerlendireceğiz ama onun öncesinde sizin ifade ettiğiniz karbon meselesi hakkında birazcık konuşalım. Ülkemizde de iklim kanunu geçti ve iklim kanunu kapsamında bir emisyon ticaret sistemi de kurulacak bizde de. Ve bu emisyon ticaret sistemini de Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi işletecek ve düzenlemelerinde mekanizmanın düzenlemesine ilişkin yönetmelikleri de EPDK çıkartacak. Siz de bu konuda bir taslak da yayımladınız, görüşe de açtınız filan. Ve bizim bu Avrupa Birliği 2050 derken biz de 2053 diye başka bir hedef belirledik. İşte 2053'e giden yolda bir 2035 enerji sektörü açısından bir ara hedefimiz de var. Bizim bu konudaki durumumuz nedir? Ülkemizde karbon ticaretiyle ilgili, karbon hedeflerinin yakalanmasıyla ilgili ne durumdayız, ne aşamadayız, neler yapıyoruz, daha neler yapacağız? Evet, güzel bir soru. Ülkemizde neler yapıyoruz, neler yapacağız? Aslında Avrupa Birliği düzenlemelerinden bahsettik. Bir kritik düzenlemeden daha bahsedip hemen bu soruya geçeceğim. Sınırda karbon düzenleme mekanizması. Yine aslında yeşil mutabakatın o çerçevenin altında düzenlenen bir husustu bu da. SKDM. Avrupa Birliği şunu söyledi. Ben madem sanayi kuruluşlarıma bir takım yükümlülükler veriyorum, bir takım maliyetlere katlanmasını bekliyorum. Net sıfır hedefi doğrultusunda. O zaman diğer ülkelerde benzer yükümlülüklere katlansınlar. Benzer yatırımları yapsın sanayi kuruluşları. Eğer yapmazlarsa ve bana birlik içerisinde bir ihracat yaparlarsa ben onlara sınırda bir vergi uygularım dedi. Şunu söyledi, işte Dünya Ticaret Örgütü'ne bu aykırı, benim ülkemdeki, Türkiye'deki bir sanayi kuruluşuna sen vergi uygulayabilir misin sorusunun cevabını, peki ben o zaman birlik içerisinde Türkiye'nin bir X şirketinin fabrikasının ihraç yaptığı şirkete uyguluyorum dedi. Dolayısıyla tabii ki o da ne yapacak? Bizim kendi sanayi kuruluşumuza bu vergiyi yansıtacak. Dolayısıyla burada bizim de tabii ki Paris Anlaşması'nın bir tarafı olarak zaten biz de bir hedefimizi koyduk. Az önce belirttiğiniz gibi 2053 net sıfır hedefi bizde de var. Ancak bir şekilde Avrupa Birliği'nde de bize zorlayan bir düzenlemeyi görüyoruz. 2023 yılının Ekim ayından itibaren sadece Türkiye'den değil, birlik içerisine ihracat yapan bütün sanayi kuruluşlarından belli bir, aslında bütün demek doğru değil, belli bir threshold'un, belli bir sınır değerinin üzerinde ihracatlardı. İşte bu değer 50 euro üzerindeki sevkiyatlardaydı. Şimdi onu da değiştirmeyi düşünüyorlar. Bir sadeleştirme düzenlemeleri var. 150 ton karbondioksitin üzerinde bir sevkiyat olması halinde bir takım bildirimler alıyorlar. Yani X demir çelik Türkiye'den bir Avrupa'ya ihracat yaptı. Sen bunun üretiminde ne kadarlık bir karbon emisyonu yarattın? Bunu 2023 Ekim ayından beri Avrupa Birliği sadece Türkiye değil, dediğim gibi bütün ülkelerden almaya başladı. Peki niye aldı? Öyle sadece bunu raporlamak, hesap kitap yapmak için değil. Tabii ki bunu bir mali yükümlülük dönüştürmek için 1 Ocak 2026'dan itibaren de şunu söyleyecek. Ya benim demir çelik fabrikam, benim demir çelik üreticim neye katlanmıştı? Buradaki emisyon ticaret sistemi kapsamında Türkiye'deki neye katlanıyor? Aradaki fark ne? İşte o aradaki farkı sınırda bir vergi olarak isteyecek. Dolayısıyla bizim de bir emisyon ticaret sistemi tek alternatif değildi. Bu karbon vergisi de getirebilirdik sanayi kuruluşlarımıza. Ama emisyon ticaret sistemi biraz daha piyasa modelli bir sistem. Emisyon ticaret sistemi kurgulandı ve bahsettiğimiz üzere Temmuz 2025 yılında, bu yılın Temmuz ayında kanun yasalaştı, iklim kanunu. Bunun içerisinde de bir emisyon ticaret sistemini öngörüyoruz. Ne demek emisyon ticaret sistemi? Biz de aynı Avrupa'dakine benzer bir mekanizmayla sanayi kuruluşlarımızla, belli büyüklükteki sanayi kuruluşlarımızla başlayacak bu. İlk aşamada 50.000 ton karbondioksitin üzerinde emisyon yaratan sanayi kuruluşları planlanıyor.
Bu tabii ki halen taslak halinde burada bir karbon piyasası kurulu öngördü. 12 üyeden oluşan işte çeşitli bakanlıkların bakan yardımcıları, EPDK Başkanı, SPK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı gibi 12 üyeden oluşan bir karbon piyasası kurulu bu alanda belirlemeleri yapacak ve şu an taslak halinde olan 50 bin ton üzerinde karbondioksit emisyonu yaratanlar emisyon ticari sistemi içerisinde olacaklar. Yani onlara bir takım sınırlar konulacak, bir takım hedefler konulacak. O hedefin üzerinde karbon emisyonu yapması halinde hedefin altında kalanlarla ticaret yapması sağlanacak. Aynı bir emtia gibi, elektrik gaz emtiası gibi alınıp satılacak. Karbondioksit salım hakkı. Bunun ismi de tahsisatlar. Az önce bahsettiğiniz üzere EPİAŞ'ın altında alınıp satılacak. Bizim piyasa işletmecimiz hakikaten bu anlamda çok ciddi bir deneyim elde etti. Burada çeşitli tartışmalar vardı. Bu EPİAŞ mı olsun, Borsa İstanbul mu olsun, düzenleyicisi SPK mı olsun, EPDK mı olsun, kanunla birlikte bütün bunlar sonuna ermiş oldu. Kurum ve kuruluşlara verilen görevler netleşmiş oldu. EPİAŞ'ın altında elektrik, gaz ticareti gibi karbon tahsisatlarının da alınıp satılacağını görüyoruz. 1 Ocak 2026'da başlayacak bu sistemle birlikte. Şimdi tabii sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, karbonun artık alınır satılabilir bir hale geliyor olması enerji sektörü açısından da çok kritik. Çünkü dünyada karbon emisyonlarının, karbon salımlarının birinci müsebbibi enerji sektörü. Bu demektir ki bizim ülkemizdeki sanayiciler de önümüzdeki dönem içerisinde kendi karbon yükümlülüklerini azaltmak için offset mekanizmaları içerisine girecekler. Yeşil enerji kullanımına yönelik bir iştiyak içerisinde olacaklar, bir arayış içerisinde olacaklar. Bu anlamda da bizim ülkemizde daha fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik talebi olacaktır. Bu da bizim şebekeler üzerinde bir yük getirecektir. Bu anlamda baktığımızda her ne kadar şebekeler karbon salımına doğrudan katkısı olan yapılar olmasa da o karbonun azaltılması konusunda bir altyapı işlevi de görüyorlar. Buradan baktığımızda siz bu getirilecek karbon ticareti sisteminin, emisyon ticareti sisteminin bizim şebekeler üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını öngörüyorsunuz? Evet, bahsettiğiniz üzere dağıtım şirketlerimiz, şebekeler aslında emisyon ticari sisteminin yükümlü işletmecileri arasında olmayacaklar. En azından ilk dönem için. Yani Avrupa Birliği 2035 yılına doğru işte bütün kuruluşların emisyon ticari sistemi altında yer almasını planlıyor. Ama bizim az önce bahsettiğim üzere ilk hedefimiz de yıllık 50 bin ton üzerinde salım yapan kuruluşların bu emisyon ticari sistemi içerisinde yer alması. Dolayısıyla dağıtım şirketleri doğrudan yer almayacak, ancak dolaylı olarak aslında dediğim gibi bu dönüşümün, bu yeni yapının ana omurgası. Çünkü bu yeni yapı neyi söylüyor sanayi kuruluşlarına? İşte yenilenebilir enerjiye yatırım yap, elektrikli araçlara yönel, bir şekilde karbondioksit emisyonunu azalt, buna yönelik yatırımlar yap, elektrifikasyonu ön plana çıkart. Dolayısıyla bütün bunlar elektrik şebekelerine yük getirecek. Dolayısıyla yeni yatırımlar gerektirecek, yeni mekanizmaların kurulması gerekecek. Ne gibi destekleyici unsurlar olacak? İşte şebeke ölçekli depolama. Yani bundan 10-15 sene önce biz bu büyüklükteki depolamadan bahsetmemiz mümkün değildi ama bugün bizim 33 bin megawattlık bir başvuru aldığımızı söylemek istiyorum EPDK'ya şebeke ölçekli depolama anlamında. Dolayısıyla artık enerji dönüşümü şebekelerin yapısını çok ciddi anlamda değiştiriyor. İlk sorunuzda da bundan bahsetmiştim. Türkiye buna hazır. Yani çünkü Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman 90'ların sonunda 2000'lerin başında oradaki özelleştirmeler, yani kamudan özel sektöre geçiş aslında doygunluğa ulaşmış bir şebekede yaşandı. Yeni yatırımların çok fazla olmadığı, zaten büyümesinin yavaş olduğu bir döneme rast geldi. Oradaki özelleştirmeler, işte Amerika'daki yansımaları bu rüzgarın biraz daha farklıydı. Orada zaten özel sektör eliyle yürütüyordu. Orada daha çok regülasyonların azaltılmasını, deregülasyonları gördük. Türkiye'de ise halen büyümekte olan bir şebekeydi, genişlemekte olan bir şebekeydi. Türkiye %5, 6, 7, 8 bazı yıllar büyüdüğü bir yılda, dönemde aslında bu kamudan özel sektöre geçtiğini görüyoruz dağıtım şebekelerinin. Dolayısıyla bu yeniliğe hazır bir ülke olduğumuzu söyleyebilirim. O anlamda yenilenebilir entegrasyonu ile birlikte tabii ki bir takım değişiklikler olacak şebekelerimizde de. İşte dijitalleşmenin ön plana çıkacağını, yapay zekanın, makine öğreniminin çok daha farklı uygulamaların ön plana çıkacağını söylemek mümkün. Ama Türkiye'nin de buna hazır olduğunu, bunu çok iyi bir şekilde tecrübe ettiğini söylemek istiyorum. Çok güzel, evet. Türkiye'de
belli bir dönemdir elektrik talebindeki artış tarihsel yüksek değerlerde değildi. Ama şu son 2 yıldır özellikle bu küresel salgından ve Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmadan kaynaklanan tedarik zincirlerini de etkileyen boyuttan kaynaklı bir yavaşlama varken şu son 2 senedir tekrar bir elektrik talebinde ivmelenme olduğunu görüyoruz. Bu bizim daha farklı çözümler getirmemizi de gündeme getirecektir. Türkiye'de bu anlamda uzun yıllardan beri aslında bir YEKG yani yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi sistemi var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın açıklamış olduğu şebeke emisyon faktörleriyle ilgili bir boyut da var. Bunlar da aslında bu karbon ticareti mekanizmasının içerisinde yer alan unsurlar. Sizin örneğin bu yeni öngördüğünüz çerçeve içerisinde bu YEKG ve şebeke karbon faktörleri de bir yer bulacak mı kendisine? Onlar da bir ticarete konu edilebilecek mi? O faktörler şöyle kullanılacak. Hani doğrudan emisyonlar değil, dolaylı emisyonlar. Yani elektrik kullanımından kaynaklı emisyon hesabında bizim sanayi kuruluşlarımız bu faktörler çerçevesinde Avrupa Birliği'ne bildirimde bulunacaklar ve dediğim gibi 1 Ocak 2026'dan itibaren artık o bildirimler çok daha can yakıcı maalesef. Umut ediyoruz can yakıcı olmasın. Hatta bundan avantajlı bir şekilde ayrılabilelim. Hal alacak. Dolayısıyla bu bildirimler doğrultusunda bir takım maliyetler oluşacak. Bu bildirimler, bu hesaplamalar, şebekedeki dağıtım öncesi, dağıtım sonrası, iletim öncesi, iletim sonrası karbon emisyon değerlerinin ne olduğu Avrupa Birliği'ne dolaylı emisyon hesabında sunulacak. Çok iyi. Şimdi bu noktada o zaman başka bir sürece geçelim izninizle. Bizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payı hızla artıyor. Kurulu güç içerisindeki payı da hızla artıyor. Şu son 4-5 yıl içerisinde devreye alınan yeni kapasitenin neredeyse tamamı yenilenebilirden oluşuyor. %90'ın üzerinde bir şey. Ve bunların artık önemli bir kısmını da bizim o 20 yıl önce baktığımızda hiç olmayan rüzgar ve güneş oluşturuyor. Hatta güneş son dönemde bir ivmelenme yakaladı ve rüzgarın da önüne geçti. Eğer şebeke kısıtları olmasa yakın bir zamanda güneşin hidroelektriği de geçmesi söz konusu kurulu güç anlamında. Bunun da gerisinde önemli bileşenlerden bir tanesi mevzuattaki tabiriyle lisanssız santraller. Ölçekleri çok farklı olsa da kapsamı lisanssız olarak değerlendiriliyor. Peki bu lisanssız santraller örneğin bu karbon piyasası içerisinde kendisine yer bulabilecek mi? Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasında bunlar bir avantaj sağlayabilecekler mi? Sanayiciler de bu anlamda kendilerine bir fırsat penceresi yakalayabilecekler mi? Açabilecekler mi? Evet, çok güzel bir soru. Bu aslında ülkemize özgü bir uygulama. Yani sadece aynı dağıtım bölgesinde değil, başka dağıtım bölgelerinde de hatta bu imkan verildi. 5 kapsamında ben Ankara'da bir sanayi kuruluşuyum. Hakkari'de bir fırsat buldum. Yenilenebilir yatırım fırsatı. Burada üretebiliyorum ve mahsuplaşma yapabiliyorum. Ancak şu an için aynı barada olmayan yenilenebilir santrallerin SKDM kapsamında sayılması konusunda bir sıkıntımız var. Aynı baradan kastımız üretimle tüketimin aynı yerde olması. Evet. Avrupa Birliği şunu söylüyor. Ben o fabrikanın ne kadar karbon emisyonu yaydığına bakarım, karbon emisyonu yaptığına bakarım. Dolayısıyla farklı bir noktada bir yenilenebilir üretim varsa onu dikkate almam diyor. Ancak dediğim gibi Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda girişimleri var. Biz PDK olarak bir metin hazırladık, hatta Avrupa Birliği'ne sunduk. Dedik ki bakın bu bize özgü bir uygulama. Tabii ki elektrik piyasası çok komplike. Dolayısıyla bunu anlatabilmek lazım. Bu hatta daha da ileri bir versiyonu, yani öbür dağıtım bölgelerinde çok daha avantajlı bir yenilenebilir yatırımı aslında sisteme sokuyor. Onlar ama bunu çok daha iyi anlayamadılar henüz. Anlatmaya çalışıyoruz. Zamanımız da kısıtlı bu anlamda biliyorum ama umut ediyoruz bunu anlayacaklar ve farklı dağıtım bölgesinde de olsa lisanslı üreticilerin yenilenebilir üretimlerinin SKDM'de sayılması mümkün hale gelebilecek. İnşallah gerçekleşir bu dediğiniz şey. Çünkü şebekeler üzerinde, özellikle elektrik dağıtım şebekeleri üzerinde lisanssız üretim ya da dağıtık üretim anlamında ciddi bir baskı var, ciddi bir talep var.
Son 10 sene içerisinde dağıtık üretim kapasitesi 4 katına çıkmış. Bugün kurulu gücümüzün %20'sinden fazlası dağıtım sistemine bağlı. Uluslararası çalışmalar önümüzdeki dönem içerisinde esas itibariyle yeni kapasitenin, özellikle yenilenebilir kapasitenin dağıtım şebekesine bağlı olacağını söylüyor. Hele bir de çatı üstü uygulamalar yaygınlaşırsa bu Türkiye'de ciddi anlamda yeni bir sayfanın açılmasına yol açacak. Bu sabah örneğin dinlediğim bir podcast'te Hollanda'da dağıtık üretim nedeniyle şebekelerde kısıtlar oluşmaya başladığını ve şebeke işletmecisi tüketicilere belli saatlerdeki üretimlerini başka zamanlara kaydırmaya yönelik bir talepte bulunuyor. Ya da başka ülkelerde, Avustralya'da buna ilişkin geçenlerde bir makale okumuştum. Avustralya'da artık o kadar fazla dağıtık üretim var ki tüketicilere belli bir kısmının bedava verilmesi gibi bir şey. İşte bu meşhur ördek eğrisi hikayesinden kurtulmak için. Bu tabii şebekeler üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Siz buradan baktığımızda önümüzdeki dönem içerisinde özellikle elektrik dağıtımı açısından konuyu değerlendirecek olursak dağıtım şebekelerindeki yatırım ikliminin nasıl evrilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve bu yatırımlar arttıkça tabii bunun nihayetinde hepsi tarifelerden karşılanıyor. Bu yatırımların finansmanı için ne gibi yöntemler düşünülebilir alternatif olarak? Bu konuda ne dersiniz? Evet, artık geleneksel finansman araçlarından daha yeşil finansman araçlarına da dönmemiz gerekiyor. Dağıtım şebekeleri içinde aşikar. Ve tabii bu gelişmelerin dağıtım şebekesine yük olduğuna katılıyorum ama bununla birlikte bir takım fırsatları da değerlendirmek gerekiyor. Elektrikli araçlardan ben örnek vereyim. İşte bugün itibariyle 330 bin yaklaşık araç yollarda 2030 yılına geldiğimizde EPDK'nın projeksiyonuna göre 1.3 milyon aracın elektrikli aracın yollarda olması planlanıyor. 2035 yılında 3.3 milyon aracın. Harika. Bu rakamlara baktığımızda şöyle görülebilir, ya bu elektrik şebekesi üzerinde ciddi bir yük. İşte tüketimin %2'si civarında olması planlanıyor, bekleniyor. Tabii ki hani bayram zamanları böyle bütün elektrikli araçların şebeke yüklendiği zamanlarda bu oran belki %5'lere, 6'lara ulaşacaktır. Ama biz hep bunu konuşurken, affedersiniz sözünüzü kestim, elektrikli araçlarla ilgili meseleyi konuşurken hep enerji talebi üzerinden konuşuyoruz. Ama bunun bir de güç talebi kısmı var. Şebeke açısından yönetilmesi daha da güç olan bir şey bu. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, işte ne bileyim, örnek vermek gerekirse İstanbul'un göbeğindeki bir yerde, Ankara'nın göbeğindeki bir yerde elektrikli araçlar, hele bir de hızlı şarj falan varsa ciddi anlamda demand artışına, güç artışına yol açıyor ve şebekenin yönetilmesini güçleştiriyor. Bunu da kesinlikle. evet. Yani %2 dediğim hani yıllık bazda bir tüketime baktığımızda %2 ama katılıyorum, hani belli noktalarda çokça daha ciddi bir yüke baskı, özellikle belli dönemlerde, bayramlarda, bütün araçların yollarda olduğu dönemlerde, ama bunu bir fırsata da çevirmek mümkün. Yani elektrikli araçlar aslında baktığımız zaman küçük depolarda aynı zamanda. İşte araçtan şebekeye V2G teknoloji dediğimiz, yani sadece aracın şebekeden elektrik çekmesi değil. Elektrik madem pahalı, ben aracımdaki elektriği şebekeye vereyim. Bunun işte pilot uygulamaları Avrupa'da başladı. Ülkemizde de araçlar buna uygun, çünkü yani aracım dolu. Düşünebiliyor musunuz? Bugün itibariyle işte 330 bin araç dedik. İşte 2035 yılına geldiğimizde 3.3 milyon araç dedik. Aslında 3.3 milyon tane minik deponun aslında şebekede gezdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla depo, şebeke ihtiyaç duyduğunda, ben şu noktadan, şu fiyattan elektrik alabilirim dediğinde aracınızı oraya götürüp artık şebekeye bir destek de sağlayabilirsiniz. Bugün itibariyle belki çok kolay görünmüyor ama belki bundan sonraki yayınlarda şebekeye ciddi bir katkı sağladı. Elektrikli araç yönüyle böyle. Peki başka alanlarda ne gibi fırsatlar doğabilir? İşte dijitalleşme, şebeke ölçekli depolama, bu alanlarda hakikaten yetişmiş insan kaynağımız iyi noktalarda. Dolayısıyla girişimci bir milletiz. İşte bunu zaten depolama başvurularında gördük. 33 bin megawattlık bir başvuru aldığımızı söyledim EPDK olarak. Dolayısıyla bizim açımızdan bir takım fırsatları da barındırıyor. Evet, şebeke açısından bir takım handikaplar görünüyor. Yatırımların hızlanması gerekiyor. Ancak bir takım fırsatlar da ülkemiz açısından var. Evet, bizim elektrik dağıtım şirketleri olarak yatırımlarımızı artırmayı istiyoruz. Daha fazla yatırım yapma ihtiyacı olduğunun da farkındayız. Nitekim 2026'da başlayacak 5. tarife uygulama dönemine ilişkin olarak
yatırımların daha da arttırılması anlamında bir teklifleri de oldu dağıtım şirketlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza. Ama nihayetinde biz bu yatırımları dışarıdan finans bularak, bir yerlerden finansman bularak yapıyoruz. Tamamıyla öz kaynaklarımızdan sağlayamıyoruz. Bu finansmanın da rekabetçi hale geldiği bir dünyanın içerisindeyiz artık. Çünkü herkes şebeke yatırımları yapmaya çalışıyor. Hele de bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa ekosisteminde bu daha da belirgin bir şey. Bu bize yani şimdi öyle bir yapıya geliyoruz ki siz ifade ettiniz. 3,3 milyon elektrikli aracın bir depo mahiyetiyle sisteme bağlanabilme imkanından bahsediyoruz. Atomize bir yapıdan bahsediyoruz. Eskiden şebekeleri işletmek kolaydı. 5 tane santral enterkonnekte sistemi bağladığınızda, atıyorum 5 değil de belki 15 taneydi ama yetiyordu. Bütün her şeyi idare edebiliyordunuz. Şimdi 3,3 milyon farklı noktadan bir şebekeye bağlandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Dahası evet tek yönlü bir akıştan değil, çift yönlü bir akıştan bahsediyoruz. Bu tabii özellikle dağıtım şebekeleri üzerinde ciddi bir baskı da oluşturuyor. Bu anlamda şebekelerin modernize edilmesi, daha akıllı, daha dirençli, daha tüketici odaklı girişimlere izin veren bir şebeke yapısı anlamında regülasyon boyutunda nasıl bir sistem olabilir? Özellikle bunu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde de düşündüğümüzde ne gibi bizim yapmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği uygulamalarına baktığımız zaman tarife yapısında bir takım değişiklikleri görüyoruz. Yani bu enerji dönüşümünün, yeşil dönüşümün tarifeleri etkisi artık geleneksel tarife metotlarından uzaklaştığını görüyoruz. Çevreye yönelik bir takım ya da emisyon değerlerine yönelik diyebiliriz aslında bir takım hedeflerin artık dağıtım şirketine de konduğunu. Şebeke kayıpları hedefi bizde de var ama daha ötesinde belki de ya da ayrı bir parametre olarak bunların ele alınabildiğini görüyoruz ve de bunun yanı sıra işte şebeke kayıplarının yanı sıra karbon emisyonunu düşürecek her türlü indikatörün tarife unsuru haline gelebildiğini, dolayısıyla bunun yeşil finansmanla, sürdürülebilirlik kredileriyle bir şekilde ilişkilendirildiğini görüyoruz. Bizim parametrelerimiz arasında da var bir takım emisyon değerini düşürücü dağıtım şirketlerinin faaliyetleri ama belki de bunu ayrıştırıp önümüzdeki dönemde yeni hedefler konması dağıtım şirketlerine değerlendirilebilir bizde de. Evet, çok önemli konular aslında bunlar. Çünkü yeşil finansman, sürdürülebilirlik kredilerinden bahsettiniz. Biz örneğin öteden beri Avrupa'da Birliği'nde de tartışılan bir konunun Türkiye'de de tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. O da bu enerji dönüşümüne özgü bir banka kurulması. Bu enerji dönüşümü yatırımlarının daha rekabetçi bir yapıda finansmanını sağlayacak özel bir şey yapılması. Bu çünkü hem bizim ithalat faturamızın azaltılmasına bir katkısı olacak, hem sürdürülebilir bir geleceğin inşası için bize bir katkı sağlamış olacak, hem de daha uygun fiyatlı ve güvenli bir elektrik enerjisi imkanını sağlamış olacak. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Katılır mısınız böyle bir şeye? Ya işte az önce bahsedip kesinlikle enerji dönüşümünün finansmanını iyi tasarlamamız gerekiyor. Az önce söylediğim hani dağıtım şirketlerinin bu indikatörlerinin ayrışması da belki bu anlamda kritik. Yani hangi dağıtım şirketi gerçek anlamda dönüşüme yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Emisyon değerlerini düşürücü faaliyetlerde bulunuyor. Evet, dijitalleşiyor. Peki bunun karbon emisyonlarını düşürücü bir etkisi var mı yok mu? Ya da işte şebeke kayıplarını ne ölçüde azaltıyor? Dolayısıyla hani AB'deki tabiri tekrar kullanacağım maalesef, greenwashing, yani yeşile boyama değil de yeşilmiş gibi gösterme değil de gerçekten yeşil dönüşüm yatırımı yapıyor mu yapmıyor mu dağıtım şirketlerinin. Dolayısıyla bizim tarife mekanizmamızda belki bunun artık daha farklı ele alınması. Dolayısıyla öyle bir bank olsun, bir fon olsun, artık neyse onun adı, o fondan gelecek kaynakların buna göre dağıtılması. İşte orada gerçek anlamda bir yeşil dönüşümün sağlanabilmesi. AB örneğine baktığımız zaman bunun kaynağının zaten emisyon ticaret sistemi olduğunu görüyoruz. Aslında ilk sorunuzda bahsettiğim emisyon ticaret sistemiyle orada kurgulanmış piyasa modeliyle çok ciddi bir fon elde ettiler. Geçtiğimiz sene birincil piyasada, orada birincil piyasa kamunun arz ettiği tahsisatların sanayi kuruluşları tarafından alındığı piyasa. İkincil piyasa ise bu tahsisatların sanayi kuruluşlarının kendi arasında alıp sattıkları piyasadan söz ediyoruz. Birincil piyasada Avrupa Birliği'nin
geçtiğimiz sene elde ettiği fon 41 milyar euro. Oh. Çok ciddi bir fon. Bunu işte inovasyon alanına, tekrar yeşil dönüşüme, sanayi kuruluşlarına dağıttıklarını görürüz. Belki az önce bahsettiğimiz o enerji bankasının hani sağlayıcısı bu tarz bir kaynak olabilir. Bizde de işte emisyon ticaret sistemi ilk aşamada bir pilot dönemle başlayacak. 2026 ve 27 yıllarında. Ama 28 yılından itibaren 2035'e kadar birinci uygulama dönemi hedefleniyor. Burada artık birinci piyasada da bir tahsisat arzı olacak ve bir gelir elde etmeye başlayacak kamu. Dolayısıyla bu belki de işte dağıtım şirketlerinin ihtiyacı için bir finansman sağlayabilir ama işte o finansmanın dağıtımında da gerçek anlamda yeşil dönüşüm ancak o dağıtım şirketlerine konulan hedeflere göre verilmesi gerekir ki bir greenwashing olmasın bizde de. Harika. Çok güzel bir çerçeveye oturduk ama ne yapacaksak çok gecikmeden yapmak durumundayız. Öyle görünüyor. Bu yıl ülkemizde ciddi bir sıcaklık artışı yaşadık. Neredeyse ülke satının tamamını etkileyen bir kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir konu da değil. Birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı başkentin boşaltılması ihtiyacından bahsetti su olmaması nedeniyle. Keza batıdaki komşumuz Yunanistan aynı dertten muzdarip. Diğer ülkeler bu sorunla karşı karşıya. Bütün bunların hepsi iklim değişikliğinin, bu karbon meselesinin artık bilince çıktığını, görünür hale geldiğini gösteriyor. Ne yapacaksak çok geç olmadan yapmamız gerekiyor. Katılıyorum. Yani zaten biz Paris Anlaşması'nın bir tarafı olarak bunu taahhüt de ettik. Biz de 2053 hedefi koyduk. Net sıfır hedefi demiştik. Ve de ulusal katkı beyanımızı verdik. Birinci katkı beyanımız Paris Anlaşması öncesi verilmişti. 2038'e kadar biz emisyon değerlerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama 2038'den sonra yavaş yavaş azaltacağız ve 2053'e geldiğimizde biz de net sıfır emisyon hedefine ulaşacağız dedik. Dolayısıyla evet, çabuk yapmalıyız. Birinci ulusal katkı beyanımızda 2030 yılına geldiğimizde hiçbir şey yapmazsak senaryosuna göre, business as usual senaryosuna göre %21 oranında azaltmayı hedefledik. Paris Anlaşması'nın hemen akabinde ikinci ulusal katkı beyanımızı ya da NDC diyebileceğimiz beyanımızı verdik Birleşmiş Milletler'e ve burada da hedefimiz daha da radikal hale, daha da iddialı hale getirdik. 2030 yılında %41 oranında azaltacağımızı söyledik. Çok yakın zamanda 2 gün önce de bir başka ulusal katkı beyanında bulunduk. Burada da 2035 yılına geldiğimizde %42 oranında emisyon değerimizi hiçbir şey yapmazsak senaryosuna göre azaltma hedefini koyduk. Dolayısıyla global anlamda da ciddi taahhütler vermiş durumdayız. Dolayısıyla bir an önce yapmamız konusunda ben de hemfikirim ama diyorum buraya çok kısa bir not. Enerji güvenliğinde, arz güvenliğinde bir kenara koymadan çünkü az önce de söyledik, bir saatlik bir elektrik kesintisinin maliyeti hesaplanamayacak ölçekte. Evet, çok haklısınız. Yani bütün bunları yaparken arz güvenliğini tehlikeye atmamak lazım. Niçin arz güvenliğini tehlikeye atmamak lazım? Bir saatlik kesintinin maliyetinin ne olduğu bir genel anlamda kabaca bir şey ortaya çıkabilir ama solunum cihazına bağlı bir hasta için onun maliyeti sonsuzdur. Yani o anlamda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmadan bu iş ne yapacaksak yapmamız lazım. Ama bütün bu yaptığımız her şey de nihayetinde tüketicimiz, vatandaşımız için yapılan şeyler. Vatandaşımızın da bu konuda kendisine düşen bazı sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Enerji tasarrufu ve daha verimli enerji kullanımı konusunda. Bu konulara dair bir şeyler de söylemek ister misiniz? Örneğin klima kullanımı yaygınlaşıyor Türkiye'nin her tarafında ya da şu andaki elektrik fiyatlarındaki yüksek sübvansiyonlar nedeniyle elektrik faturası birçok kesim için, çok önemli bir kesim için Türkiye'de çok belirgin bir etki doğurmuyor onların ekonomileri içerisinde. Vatandaşımız bu anlamda daha tasarruflu enerji kullanımı, daha verimli enerji kullanımı konusunda ne yapmalı ya da kamu otoriteleri olarak bu konuda neler yapılabilir? Kamu otoriteleri olarak aslında önemli adımlar atılmaya başlandı. Biliyorsunuz sübvansiyonlardan bahsettiniz. İşte geçtiğimiz sene alınan kararla 5000 kWh yıllık tüketimi üzerinde olan tüketiciler artık son kaynak tarifesine maruz kaldılar. Dolayısıyla hani fiyatı neyse, hatta onun üzerine yektem artı %5'lik bir katsayıyla elektrik maliyetine katlanmak durumunda kaldılar. Önümüzdeki seneye yönelik olarak da alınan karar bunun 4000 kWh
düşünülmesiydi. Aslında olması gereken sıfır. Yani evet bir yük getirecek ama hepimize getirecek. Dolaylı olarak geleceğini aslında doğrudan olarak getirecek. Elektrik faturalarımızda göreceğiz. Umarım yanlış anlaşılmaz bu söyleyeceğim ama hani şunu söylemek istiyorum. Türkiye dışında iki farklı ülkede de bir dönem yaşamış biri olarak ekonomik durumumuza göre aslında çok konforlu yaşıyoruz. Yani elektriği hakikaten bazen gereksiz kullanabiliyoruz. Evet çok yerden kısıyoruz. Dolayısıyla hani şimdi şöyle anlaşılsın istemem ya daha ne yapalım. Ama konforu da alışık bir milletiz. Yani belki daha oda sıcaklığını makul seviyelere indireceğimiz, gereksiz alanların ısıtılmayacağı, soğutulmayacağı şeyleri işte o elektrik faturasını doğrudan gördüğümüz zaman uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bunun yanlış anlaşılmasını hiç istemem ama diğer yaşadığım iki ülkedeki örneklerden hareketle ekonomik şartlarımıza göre özellikle çok buna hani daha basitleştirerek şöyle söyleyeyim. Basit hesaplar yapmıyoruz ama belki de yapmamız gerekiyor. Belki de asıl verimlilik oralarda olacak. Çünkü buraya kadar sistem hızla ilerleyebildi. Bundan sonra çok minik adımlar bir şeyler katabilecek. Yani yenilenebilir oranımızı işte %65'lere, 70'lere ulaştırabildik belki. Ama bundan sonra çok daha minik adımlar atabileceğiz. Dolayısıyla burada artık o küçük hesapları da yapmamız gerekiyor. Evet, bugün çok keyifli bir sohbet yaptık bence Doktor Okan Yardımcı'yla. Sohbeti bitirirken eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye sormak istiyorum ve sonrasında da bugünün kısaca bir özetini anladığım kadarıyla yapıp bu sohbeti tamamlamak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için tekrar. Sizle birlikte olmak çok güzeldi. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Ellere başarılı çalışmalarında devam diliyorum. Tekrar çok teşekkürler. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER olarak Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğümüz Avrupa Yeşil Mutabakatı ışığında herkes için temiz, uygun fiyatlı ve güvenli elektrik projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sohbeti tamamladık. Okan Bey bizlere Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın genel çerçevesini, aslında çok hacimli olan bu külliyatın enerji sektörü özelindeki kısmını irdeledi. Türkiye'deki Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile ilişkili olarak esas itibariyle karbon ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmaların güncel durumu hakkında bizleri bilgilendirdi. Daha sonrasında Türkiye'nin 2053 net sıfır vizyonu kapsamında elektrifikasyon ve elektrifikasyona bağlı olarak şebekelerin nasıl dönüşüm geçirmesi gerektiği hakkında bir vizyon ortaya koydu ve bu anlamda da şebekelere yapılacak, özellikle elektrik dağıtım şebekelerine yapılacak yatırımların niteliği ve hacmine ilişkin gereklilikler göz önünde bulundurulduğunda bunların finansmanı konusunda neler olabileceğini ve tabii bu anlamda işin kolayına kaçmadan ama Nazım'ın şiirinde dediği gibi mutluluğun resmini yapmaya çalışırken öbür taraftan arz güvenliğini tehlikeye sokmayacak bir bakış açısının da elzem olduğunu ve nihayetinde de bütün her şeyin tüketiciler için ve tüketicilerin sürdürülebilir bir geleceğini inşa etmek açısından kritik önemde olduğunu belirterek sözlerini tamamladı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.